Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte elinizde kalmış artık iplerle yapabileceğiniz çok güzel bir patik yapacağız hanımlar. Ana renk olarak krem kullandım. Desenim için de elimde kalmış böyle 5 farklı rengim vardı artık iplerim. Bunları değerlendirdim. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Ve patiğimiz de bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Ayağı saran bir model. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bakın tabanımız, topuk kısmı patiğimizin. Model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Bilek bölümünden patiğimize başlıyoruz hanımlar. Şöyle krem ipimiz ile 51 ilmek olarak. Öncelikle patiğimize böyle 51 ilmek olarak başlayacağız. 2, 3, 4, 5, 51 ilmek tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar 51 ilmeğimi attım geldim. Hemen şu kenara bir tane düğüm atacağım. Şöyle geri dönüyorum. Patiğimizin bilek bölümünde haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bakın şurada bir diş haroşamız oluştu. Burada haroşalara devam edeceğiz hanımlar. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz yani haroşa örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri düz öreceğiz. Böylece burada 2 diş haroşamız olacak. Biz bu işleme hanımlar şu bilek bölümünde şurada 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Buraya 4 diş haroşa yaptım ben. Şimdi hep birlikte burada 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar 4 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Bu modelimize başlayacağız. Renkli ipimizi kullanacağız. Şöyle mavi ipimi alıyorum hanımlar. Şişimizde 51 ilmeğimiz vardı. Tam ortadaki bir ilmeğe model yapacağız. Yanlara da 25'er ilmek düşüyor. Öncelikle kenara 25 ilmeğimi öreceğim. Hem de yanlardaki şu desenimi oluşturacağım. Hemen şu ilk ilmeğimi örerek başladım. Yanına bir ilmek daha örüyorum. 2 tane maviyi ördüm. Hemen bu mavi ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim. Şöyle yapacağımız işlem şu. Kremi kullanmayacağız hanımlar bu aşamada. Mavi ile devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir mavi ördüm. Bir krem örmeden alıyorum. Şöyle ucu da gizleyerek getireyim. Bir mavi örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bir tane mavi örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir mavi, bir krem. Bir mavi, bir krem örmeden alıyorum. Bir maviyi düz örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bu şekilde 25 ilmek öreceğiz. Tam ortada artırma yapacağız hanımlar. Sayalım kaç ilmek olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir krem örmeden aldım. 21, 22, 23, 24 ve bir krem örmeden aldım. 25. Kenarda 25 ilmek oldu. Şimdi ortadaki bir ilmeğe artırma yapacağım. Şöyle ki bu bir ilmeğin içinden 9 ilmek çıkaracağız. Bakın bir ilmeği örüyorum. Bu ilmeği krem ilmeği sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doladım. 2 ilmek oldu. Aynı yere girip bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime doladım. 4. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 5. İpimi şişime doladım. 6. Aynı yerden bir ilmek çıkarttım. 7. İpimi şişime doladım. 8. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 9. Şimdi krem ilmeği bıraktım. Bir ilmekten 9 ilmek çıktı hanımlar. Şimdi diğer tarafta da şöyle yapacağız. Bakın bir krem örmeden alacağız. Burada da 25 ilmek kaldı. Bir maviyi düz örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bir mavi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar
Bu şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bir ilmekten 9 ilmek çıkarttık. İlmek sayımız 8 ilmek arttı. 51 ilmeğimiz vardı. 8 ekleyince 59 ilmeğimiz kalıyor. Son 2 ilmeğimi mavi ile ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yapacağım işlem şöyle. Kenar ilmeğimi aldım. Mavi ilmeklerimi düz örüyorum arka yüzde. İpi kendime doğru aldım. Kremimi örmüyorum. Mavileri düz örüyorum. Kremleri örmeden alıyorum. Bu şekilde. Yanlardaki desenimizi böyle yapıyoruz. Kremlerimi örmeden alıyorum. Mavi ilmeklerimi düz. Yani haroşa örüyorum. Bakın buradaki kremi de örmeden aldım. Tam ortaya geldik. Bir ilmekten 9 ilmek çıkartmıştık. Sırasıyla bu ilmeklerimizi de düz öreceğiz. Sayalım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşte tüyümüz var aldım. Şu da 9. 9 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bakın kremimi örmeden alıyorum. Diğer kenara geçtik. Mavimi düz örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Mavi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde mavi ilmeklerimi normal haroşa örerken kremlerimi örmeden alıyorum. Bu sonuncu ilmeğimi de kendime doğru alıp örmedim. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için şöyle. İlk deseni oluşturduk. Şimdi model aralarında hanımlar krem ipimizi kullanacağız. Renk aralarında bir diş haroşa öreceğiz. Bu aşamada artırma yok. Hiçbir şey yok. İlmekleri sadece haroşa olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Model aralarına dediğim gibi model bitene kadar böyle bir diş haroşamızı öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri böyle düz örünce zaten bir diş haroşa düşmüş oluyor. Bakın ortadaki 9 ilmeğime kadar geldim. Bunları da yine düz örüyorum. Bakın şeklimiz şöyle. Hepsini düz öreceğim. Sıra sonuna kadar hanımlar devam ediyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi alıyorum. Devamındaki ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar düz yani haroşa örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Bu aşamada yine ipi kendime doğru alıyorum. Krem ilmeğimi örmedim. Çünkü ön yüze renk geçişi yapacağız. Evet, şimdi ön yüzdeyiz. Bakın her renkten iki kere model yapıyoruz. Bakın 2 tane mavimiz var. 2 tane mürdüm. 2 yeşil. 2'şer tane gidiyor. İlk de yaptığımız desende bakın ortadaki gibi artırma yaparken ikincisinde ortadaki modelde artırma yapmıyoruz. Aradaki 9 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Şöyle mavi ipimi aldım. Bu mavili modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane maviyi yanına örüyorum. 2 tane mavi oldu kenarda. Yine kenara 25 tane ilmeğimi öreceğim. Bakın 25 ilmeğin olduğu yerler modele kadar belli. Şurası. Bakın en son bir mavi ördük. Yanında bir krem örmeden almıştık. Buraya kadar yine modelimi kurarak gidiyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir mavi örüyorum. Bu şekilde bu araya kadar 25 ilmeği örüyoruz. Renkli desenlerde ilk sırada artırma yaparken ikinci sırada artırma yaptığımız ilmekleri normal haroşa öreceğiz. En son bakın bir krem örmeden aldım. Ortaya geldik. Ortada 9 ilmeğimiz var hanımlar. Bu defa ortadaki 9 ilmeğimi haroşa öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın tam olarak şu bölümü yaptık. Ardından yine bir krem örmeden alıyorum. Bir tane mavi örüyorum.
Sıra sonuna kadar yine model yapmaya devam edeceğiz buraya. Kremi örmeden alıyorum. Mavilerimi örüyorum. Bakın model üst üste geliyor zaten. Aynı hizada kuruluyor. Şöyle. Devam ediyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bir tane maviyi örüyorum. Son 2 ilmeğimi de yine ördüm. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir tane maviyi ördüm. Yine bakın ipi kendime doğru alıyorum. Kremleri örmüyorum. Mavilerimi örüyorum. Kremleri örmüyorum. Mavi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde mavi desenimizin ikinci ve sonuncu sırasını da yapmış olduk. Aradaki 9 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum arka yüzde. Burada da yine bir kremi örmeden aldım. Bir mavi ördüm. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir maviyi örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir mavi ördüm ve son ilmeğimi yine şöyle arka yüzde örmüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım çünkü. 2 sıra mavi deseni kurduk. Bir sonraki desende farklı renk kullanacağım için mavi ipimi keseceğim. Mavi deseni bitirdik. Yine araya krem ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Bir diş haroşa öreceğiz. Hemen şu ikinci ilmeği de ördükten sonra maviyi daha kullanmayacağım için mavi ipimin ucunu keseceğim. Şöyle ucunu düğümlüyorum kremime. Bu şekilde. Şimdi hanımlar yine model arasına bir diş haroşamızı öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerin tamamını normal düz olarak öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmekleri örelim. Tekrar arka yüzde de yine krem ipimiz ile ilmekleri düz örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ikinci modele başlayacağız. İkinci modelimde de böyle patlıcan moru ipimi kullanacağım. Şöyle hanımlar, ilk modele başlarken 25 ilmek ördükten sonra ortada artırma yapmıştık. Her modelde 4 ilmek artacak yanlardaki ilmek sayısı. 25 ilmekte 25'e 4 ekleyince 29 ilmek ediyor. Bu defa 29 ilmek örüp ortada artırma yapacağım. Her modelde yandaki ilmek sayısı 4 artıyor. Hemen kenara 2 tane örüyorum yine mavide olduğu gibi. Aynı modeli kuracağım kenarlara. 2 tane mor ördükten sonra bir krem örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir tane mor örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum. Bir ilmek mor örüyorum. Bu şekilde kenara 29 ilmek öreceğiz. Sonra da tam ortada artırmamızı yapacağız. Artırmalar aynı yapılıyor. Mavi deseni nasıl artırdıysak bunu da aynı artıracağız. Bakın şuraya kadar zaten 25 ilmek vardı. Buraya bir krem örmeden aldım. Bakın yeri belli. 25 oldu. Bir mor örüyorum 26. Bir krem örmeden aldım 27. Bir mor ördüm 28. Bir krem örmeden aldım 29 ilmek oldu. Tam bu ortadaki bir ilmeğe artırmamı yapacağım. Yani yine bir ilmeğin içinden 9 ilmek çıkaracağım. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeği çıkarttım. İpi şişe doladım 4. Bir ilmek çıkarttım 5. İpi şişe doladım 6. İlmek çıkarttım 7. İpimi şişime doladım 8. İlmek çıkarttım 9. Bir ilmekten 9 ilmek çıkarttım. Şu kenarda da hanımlar 29 ilmeğimiz kaldı. Yine bir krem örmeden alıyorum. Bir mor örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Bir mor. Bir krem örmeden alıyorum. Bir mor. Sıra sonuna kadar modele devam ediyoruz. İlmek sayımız 8 ilmek daha arttı. En son 59 ilmeğimiz vardı. 59'a 8 daha ekleyince 67 ilmek oluyor. Bu şekilde sonuncu ilmeğimizi burada örüyoruz mor ile. Şimdi hanımlar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine mor ilmeklerimi düz örüyorum. İpi kendime doğru alıp kremlerimi örmeden alıyorum. Mor ilmeklerimiz düz örülecek.
krem ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ortada bir ilmekten 9 ilmek çıkartmıştık. O 9 ilmeğin hepsini normal haroşa öreceğiz. Şöyle bakın, 9 mor ilmeğimi sırasıyla örüyorum. 1, 2, şu üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mor ilmeğimi ördüm. Tekrar kremleri örmeden alacağım. Mor ilmeklerimi düz öreceğim. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İkinci modelimizin de ilk kurulumunu yapmış olduk böylece. Son ilmeğimi yine ipi kendime doğru alıp örmedim. Evet, şimdi ilk modeli yaptık hanımlar. Model arasına yine bir diş haroşa öreceğiz krem ipimiz ile. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim. Geri dönelim. Arka yüzde de yine düz olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi patlıcan moru ipim ile modelin ikinci sırasını yapacağız. Bu sıramızda yine artırma yok. Bakın, mavinin ikinci sırasında yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. Öncelikle yine burada kenardaki 29 ilmeğimi model kurarak öreceğim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir mor daha örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum, bir mor örüyorum. Bir krem örmeden alıyorum, bir mor örüyorum. Kenardaki 29 ilmeğimizi yine bu şekilde öreceğiz. İlk modelin ilk kurulum sırasında artırma yaparken ikinci sırada artırma yaptığımız o 9 ilmek haroşa örülüyor. Bakın, kenarda bu artırma yaptığım ortada ilmeğime kadar geldim. Buradaki 9 ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4, 5, 6. Bakın, şeklimiz de böyle ortaya çıkıyor hanımlar. Şöyle. 6, 7, 8, 9. Yine bir krem örmeden alıyorum, bir mor. Kremi örmeden aldım, bir mor ördüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi böyle öreceğim. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Şöyle. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzü yapacağımız işlem aynı. Mor ilmeklerimizi örerken krem ilmekleri yine ipi kendimize doğru alıyoruz arka yüzde. Kremleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde modele devam ediyoruz. Mor ilmeklerin hepsi haroşa örülüyor. Şu ortadaki 9 mor ilmek dahil. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. İkinci desenimizi de tamamladık. Yine desen aramıza bir diş haroşa öreceğiz krem ile. Mor ile de işimiz kalmadı. Bakın, 2 tane mor desenden yaptık. Şimdi mor ipimi de yine keseceğim. Bir sonraki modele başka bir renk ekleyeceğim çünkü. Şöyle ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. Hanımlar, ilmeklerin tamamını yine krem ipimizle sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de yine düz olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi 3. modeli yapacağız. Bu defa yeşil ipimi kullanacağım. Hanımlar, ilk modeli yaparken 25 ilmek örüp ortada artırma yaptık. İkincisinde 4 ilmek artırdık, 29 ilmek ördük. Üçüncü modelde 4 ilmek daha artacak. 29'a 4 ekleyince kenara 33 ilmek düşüyor. Şimdi buraya 33 adet ilmek örüp ortada artırmamızı yapacağız. Yandaki 33 ilmeği yine model kurarak öreceğiz. Sonrasında arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yeşil ile ikinci bölümü yaparken ikinci bölümde artırma yapmayacağız. Ortada artırma yaptığımız şu ilmeği hanımlar normal haroşa olarak öreceğiz. Sonra 4. modele geçeceğiz. Ben 4.'de sarı kullandım. Bu defa 4 ilmek daha ekleniyor 4. modelde. 33'e 4 ekleyeceğiz. 37 ilmek oluyor. 37 ördükten sonra artırmamızı yapacağız. 2 sıradan oluşan sarı modelde bittikten sonra ben en son vişne rengi kullandım. 5. modelde bu defa 34
Dördüncü modelde sarıda 37 yapmıştık. Beşinci modelde hanımlar 37'ye 4 ekleyeceğiz. 41 ediyor. 41 ilmek ördükten sonra ortada artırmayı yapacağız. Bu şekilde 5. modeli de tamamlayacağız. 2 sıradan oluşan 5. modeli. Artırmaların sonunda hanımlar şişimizdeki ilmek sayısı böylece 91 olacak. En son artırmadan sonra en sonki 5. modelden sonra araya bir diş haroşa örüyorduk. Sonuncu artırmadan sonra araya bir diş değil 2 diş haroşa öreceğiz hanımlar. Bunu da unutmayalım. Bir diş değil 2 diş. Yani bakın şurada bir diş haroşamız var. Model bitti mesela. Buraya bir diş haroşa daha öreceğiz. Sonrasında gelelim hanımlar. Birlikte patiğimizin tabanına geçelim. Evet hanımlar, ben toplamda 5 tane modelimi tamamladım. 5. modelden sonra da krem ipim ile buraya 2 diş haroşamı ördüm geldim. Şişimde şu anda 91 ilmeğim var. Şimdi burundan başlayarak tabana geçiş yapacağız hanımlar. Buruna 7 ilmek ile başlayacağız. Şişimizde 91 ilmeğimiz vardı. Burun için 7 ilmek çıkarınca geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle bu yandaki 42 ilmeğimizi öreceğim. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 42 ilmek sayalım. 3, 6, 7 olmuş. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi burun için 7 ilmek daha öreceğiz. Bu aşamada şöyle bakın patimizin şeklini de göstereyim. Şeklimiz böyle oluyor. Şekil bu. Şimdi burun için 7 ilmek daha öreceğim. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda şu sol kenarda da 42 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra şöyle geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 7 ilmeğimi örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra tekrar geri döndüm. Patiğimizin burun kısmında bakın 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Tabanda şu an 7 ilmek var burunda. Burada 13 ilmek olana kadar her sırada birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Ortadaki ilmek sayımız 13 olana kadar. İpim karşıda yine ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7. Bir ilmek yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 8 ilmeğim oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek yandan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Önce 11 ilmeğimi öreceğim. Bakalım 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 12 ilmek öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yandan alarak ördüm. 13. Şimdi orta bölümde 13 ilmek oldu. Patiğimizin burun kısmında da oval bir görüntü oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi 13 ilmek olarak patik tabanı örülecek. Yanlardan kesimler yapacağız. Tabanda 13 ilmeğim var. 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimi yapacağım. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndük. Yine aynı işlemi yapacağım. 12 öreceğim. 13. de kesimi yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndük. Patiğimizin tabanı 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. Yine bakın 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte hemen yanındakini de alıyorum. İkisini kestim. Kesimden sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 12 ilmeğimi öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 13 ilmek olarak böyle örülüyor hanımlar. 12 öreceğiz. 13'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu kenarlardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, ben patiğimin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece 13 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Bu bölümde son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde böylece 12 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. V şeklinde. Şuradaki ilk krem kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Böylece yeniden 13 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkartacağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şurada da krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 13 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Yine son 2 ilmeğimi kestim ve sıradaki kenar ilmeklerim bakın vişne rengi, buraya girerek ilmek çıkarttım. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum. Son 2'yi yine kestim. Geri döndüm. Karşı tarafta vişne rengi kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da aynı şekilde vişne rengi yere girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Yani bu şekilde renkleri takip ederek ilmek çıkaralım ki simetrik bir şekilde patiğimizin arkası örülsün. Patik arkası böyle devam edecek hanımlar. Bu şekilde örülecek. Gördüğünüz üzere yine son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2'yi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerim krem. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde devam edecek. Biz bu işleme şurada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Yani şuradaki iki uca gelene kadar. Şimdi patiğimizin arka bölümünü bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapıyorum. Böylece patiğimizi tamamladık hanımlar. Tamamını keseceğim ilmeklerimin. Burada son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığ yardımı ile şöyle dibine şuraya batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çektim ve artık ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen şu iplerimizin ucunu bakın, başlangıç ipimiz burada. Bitiş ipimiz de yine aynı yerde. Arka ilmek aralarına girerek bir güzel gizleme işlemini şöyle yapıyoruz. Şöyle yapamadım, ikisini birden alınca kalın geldi. Şöyle düğümleyerek arka ilmek aralarına gizliyoruz.
Hani ayağı giydikten sonra bu ipler çıkmasın, görünmesin. Yoksa çirkin bir görüntü olur. Şöyle. Böyle ipuçları kalmasın. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Bakın. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için şöyle bakın, gayet esnek, ayağı saran bir model. Şu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireyim, birlikte patiğimizi ayakta da görelim. Çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Çok hoş, çeyiz için de gayet uygun. Elinizde kalmış böyle minik parça ipleriniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, patiğimizin de ayaktaki duruşu şöyle bakın. Yandan duruşu, önden görünüşü, diğer kenarımız, bakın tabanımız dikişsiz olması itibariyle de gayet kullanışlı ve topuk bölümü. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.